Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Jonathan Tisdale'la Judith Polgar arasında 1988 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, analizler hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerimden de memnunsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Tisdale yani Jonathan Tisdale at F3 ile başlamış. Burada C5 hamlesi geldi. E4 hamlesinden sonra E6 oynadı Judith Polgar. D4, C4, at D4'ten sonra at F6 hamlesi oynandı. At F6 hamlesinden sonra at C3 hamlesine yanıtımız burada A6 ya da at C6 gibi yanıtlar verilebilir. Burada Judith Polgar aslında diğer bir hamle olan D6 hamlesini de oynayabilirsiniz yani diye düşünebiliriz aslında. D6 hamlesini burada oynamayı tercih etmiş. Yani 3. hamle niteliğinde sayılabilir. Pin varyantı diye bir varyant diye biliyorum. Tam emin değilim. D6 hamlesinden sonra burada G4 hamlesi oynandı. G4 hamlesi biraz agresif gördüğüm bir hamle olsa da aslında yanlış bir hamle değil. Peki H6 hamlesi oynandıktan sonra burada ne oynamalıyız diye düşündüğümüzde aslında burada oynanabilecek farklı hamleler mevcut. Birçok hatta hamle mevcut. Mesela kale G1 hamlesi ya da fil E3 hamlesi, hatta yani aslında baktığınızda H4 bile oynanabilir. Buradaki fikir uzun rok atacağımız için şah kanadını aslında burada zayıflatmamıza bir sorun yok. Şah kanadındaki piyonları sürmemize bir sakınca yok diyebiliriz. Peki burada Tisdale neyi tercih etmiş diye baktığımızda G5 oynamayı tercih etmiş. HG5, fil G5'ten sonra burada at C6 hamlesi oynanmış. Peki bahsettiğimiz H4 fikri şu an hala geçerli değil mi diye düşündüğümüzde H4 fikri aslında hala geçerli. Burada zaten Tisdale H4 oynamış. Şimdi H4 hamlesinden sonra baktığımızda burada fil D7, işte vezir B6, fil E7 gibi tercihler olduğunu görebiliyoruz. Ama çubuğa baktığımızda Tisdale biraz daha üstün gibi duruyor. Peki biz en iyi hamle olarak ne yapabiliriz? Yani nasıl bir karşılık verebiliriz diye düşündüğümüzde vezir B6 ile aslında bir karşılık verilebilir diye düşünüyorum. Ama burada Judith Polgar A6 oynamayı tercih etmiş. Peki A6 bir hata. Neden böyle bir şey oynamayı tercih etti diye düşündüğümüzde acaba B5 karesini bir şekilde tutmaya mı çalıştı diye aklıma geldi açıkçası, ama bu yanlış bir düşünce. Çünkü burada şimdi gerçekten rakibinize büyük bir fırsat sağlamış oldunuz. Bu fırsat nedir? At C6 hamlesidir. B C6'dan sonra vezir F3 oynandıktan sonra burada beyazlar artı bir diyebileceğimiz konumda kalıyorlar. Ve bu gerçekten sizler için büyük bir sıkıntı oluyor diye düşünüyorum. Peki Tisdale böyle bir hamle yapmış mı sizce? Maalesef bu hamleyi gözden, yani daha doğrusu bu varyantı gözden kaçırmış ve vezir D2 gibi bir hamle oynamış, yani hamleyle devam etmiş. Peki Judith Polgar vezir B6 oynadıktan sonra burada at B3 oynandı ve fil D7 hamlesinden sonra uzun rok geldi. Yani beyazlar hala üstün, ama tabii ki siyahlardan da umudu kesmemek lazım diye düşünüyorum. Judith Polgar uzun rok yaptı ve burada aslında Tisdale'ın beğenmediğim bir hamlesi olan F4 hamlesi burada oynanıyor. F4 hamlesini beğenmemenin sebebi, yani beğenmiyor oluşumun sebebi, burada filin hareket alanını gerçekten kısıtlamak pek hoş değil diye düşünüyorum. Burada benim de tercihim aslında F3 olabilirdi, ki bilgisayarın da aslında tercihi o yönde. F3 yapmamdaki, yani daha doğrusu düşünmemdeki sebep fili bir şekilde geriye kaçabilme olasılığımızın bulunması diye düşünüyorum. Bilgisayarda aslında aynı şekilde düşünüyormuş benimle. Büyük bir tesadüf. Yani eee, bilemedim şimdi. Bilgisayarla genelde fazla aynı düşünmüyorum, ama F3 biraz tesadüf olmuş diyebiliriz. Aslında oyun, yani konumun mantığına aslında uygun diyebiliriz burada. Peki F4'ten sonra
Şah B8 oynandı. Fil E2 hamlesinden sonra da burada Judith Polgar'ın maalesef beğenmediğim hamlelerinden biri olan kale C8 oynandı. C dikeyinde bir şeyleri ileride yapabilmek mümkün olabilecek gibi gözükse de aslında şu anda bu yanlış bir hamle. Burada yapabileceğiniz fil E7, işte fil C8 gibi hamleler mümkündü. Kale C8 fikri biraz yani yanlış bilgisayarın gözünde. Peki burada şimdi baktığımızda Tistal'ın yapabileceği en iyi hamle nedir diye sorguladığımızda burada oynanabilecek hamle kale C8'den sonra aslında şah B1 hamlesi yerine H5 hamlesi olabilirdi ve bilgisayarın aslında tek kuvvetli hamle olarak önerdiği bir hamle diye ben aslında gördüm. Çünkü H5 hamlesinden sonra gerçekten siyahlar yani biraz sanki sıkıntılı bir konumda kalıyor gibi. At A7 gibi bir şey oynamak zorundasınız. Yani taşlar biraz sanki sıkışıyor gibi geldi bana. At A7 hamlesinden sonra fil H4 oynadığınızda e, beyazlara verilen konum gerçekten endişe verici siyahlar için diyorum. E, Yani bilmiyorum, biraz kalenin sıkışıklığı, atın burada biraz hareketsizliği hoşuma gitmedi. Ben şahsen böyle bir konumu tercih etmezdim. Ama Tistal Şah B1 hamlesini oynamayı tercih ediyor. Peki burada Judith Polgar at H5 oynamayı tercih etmiş. Peki yani çok mu sıkıntı diye düşündüğümüzde ise burada F5 hamlesi geliyor. F5 hamlesi kuvvetli bir hamle diye düşünüyorum. Buna Judith Polgar at G3 ile yanıt vermiş. Ve burada F E6'dan sonra fil E6 oynandı ve kale G1 hamlesi sonrasında at E2, vezir E2 ve at E5 hamlesi geldi. Şimdi baktığımızda aslında Tistal'ın konumu değerli, hatta iki defa konumun gereklerine uygun hamle oynamaması durumu eşitliğe getirdi ve burada siyahların aslında yapabileceği olasılık, daha doğrusu yapabileceği ataklar daha da yaygınlaştı, daha da fazlalaştı diyebiliriz. Yaygınlaştı tam olmadı ama atak fırsatı daha fazla arttı diyebiliriz. Peki şimdi burada at D5 hamlesinden sonra fil D5, E D5 oynadıktan sonra vezir C7 hamlesi oynandı. Vezir C7 hamlesine karşılık ne oynamak zorundasınız? Kale D4 oynamak zorundasınız. Fil E7'den sonra burada kale B4 oynandı. Dikkat edin, şöyle bir ince bir hamlemiz var. Burada yapabileceğimiz tek hamle aslında fil G5 hamlesi. Ya bunu aslında aldığında almak zorunda değilsiniz ama pek de hoş bir durum değil. O yüzden dikkat çekmek istedim buraya. Çünkü HG5'ten sonra burada şah A8 oynandı. Ve burada A4 hamlesi maalesef artık Judith Polgar'a büyük fırsatlar tanıyan bir hamle oldu. Çok yanlışlık içermese de konumun gereği burada A3 ya da vezir F2 gibi hamleler oynamak olmalıydı. Peki A4'ten sonra biz nasıl devam ediyoruz? Kale H3 ile devam ettik. Ve kale E4 hamlesinden sonra kale H8 hamlesi. Ufak tefek yanlışlıklar çok olsa da buradaki fikir birazdan zaten aslında sizlere göstermek istediğim fikir birazdan geliyor. A5 hamlesinden sonra kale H2 oynandı. Kale G2 ve kale H1 hamlesinden sonra şah A2, vezir D7 ve at D2 hamlesinin gerçekten büyük bir hata olduğunu ve Judith Polgar'a öyle bir fırsat tanıdığından aslında bahsetmek istedim. Gerçekten burası çok önemli. Burada dikkat ediniz, kale 8 H4 hamlesinden sonra bu at F3 hamlesi çok büyük bir hata. Ve Judith Polgar da bunu çok muhteşem bir şekilde değerlendirmeyi başarmış. Peki biz ne oynamalıyız? At F3 oynamalıyız. At F3'ten sonra vezir F3 oynandı ve buradaki kale 1 H3'ten sonra vezir E2 oynandı ve Judith Polgar muhteşem bir hamleyle vezir A4 hamlesini oynuyor ve
muhteşem bir vezir fedasıyla aslında oyunu sonlandırmış oluyor. Yani rakip hemen terk etmiyor tabii ki. Kale A4'ten sonra kale A4, şah B1 hamlesinden sonra kale H1, kale G1, kale G1, vezir D1'den sonra kale D1 ile zaten burada mat oluyorsunuz ve artık buradan kurtuluşunuz yok. Gerçekten Judith Polgar'ın muhteşem bir oyunu diye düşünüyorum. Tabii Tistal'ın bazı konumlarda değerlendirememesi, rakibine üstünlük sağlayamaması da Judith Polgar'ın kazanmasında bence etkili bir unsur oldu diye düşünüyorum ve bu muhteşem vezir fedasıyla sizleri baş başa bırakıyorum diyeyim sevgili arkadaşlar. Umarım analizden keyif almışsınızdır. Umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Ee, Analizimiz tamamlanmıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Judith Polgar'ın bu oyunu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.